Merhabalar. Yeni tarifime ve yemek kanalıma hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay, lezzeti çok güzel, çok pratik, acil misafirlerinize hemen hazırlayabileceğiniz, gerçekten çok kolay ve pratik bir börek hazırlayacağız. Bu tarifi daha önce eğer yaptıysanız bir de benim tarifimle yapın. Pileli börek hazırlayacağız arkadaşlarım. Yapımı oldukça kolay, oldukça pratik. Çok kısa sürede bir tepsi böreği ortaya çıkarabileceğiniz bir tarif. Hiç zorlamayacaktır. Herkes kolaylıkla yapabilecektir. Hemen tarifime geçelim. Keyifli izlemeler diliyorum. İlk olarak karıştırma kabıma lor peynirimi alıyorum. Göz kararı ayarladım arkadaşlar. 1,5 su bardağı diye düşünebilirsiniz. İçerisine 8-10 dal maydanoz doğruyorum. İç malzemesini kendiniz istediğiniz miktarda artırıp çoğaltabilirsiniz arkadaşlarım. Çeşitlilik yapabilirsiniz. Kıymalı yapabilirsiniz, patatesli yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir durum. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biber ekledim ve beyaz peynir ufalıyorum. İki peyniri karıştırdım. Sizler isterseniz kaşar peyniri de rendeleyebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Eğer hemen böyle sıcak sıcak servis yapacaksanız kaşar peynirini mutlaka eklemenizi tavsiye ederim. Çok daha lezzetli olacaktır. Güzel bir şekilde karıştıralım. İri kalan peynir parçalarını kaşık yardımıyla şöyle birazcık ezmeye çalışıyorum. Tarifimi mutlaka denemenizi ve yorumlara nasıl bulduğunuzu yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Bu tarife bir şans verin. Kısa sürede acil misafiriniz geleceğinde haber aldığınızda sizi tam bir kurtaracak olan börek tarifi arkadaşlar. 5 dakikada hazırlayıp ortaya çıkarabilirsiniz. İsterseniz akşamdan da hazırlayabilirsiniz, sabah pişirebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Sabah pişirirseniz çok daha lezzetli olacaktır. Çırpma kabımıza 2 tane yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlarım. Az malzemeli, çok böyle fazla malzeme kullanılmayan bir börek tarifi ve kolay pratik. Yarım su bardağı sıvı yağım var. Yarım su bardağı sütüm var. Yarım su bardağı sulu kıvamda şimdi göreceksiniz. Yoğurdum var. Bakın suyunu da ekledim içerisine. Katı bir yoğurt değil. Hepsini güzel bir şekilde çırpıyoruz arkadaşlarım. Yoğurt tamamen dağılacak. Sütle, sıvı yağ ile tamamen böyle bir bağlanacak. Güzel bir kıvam olacak. İçinde pütürlük kalmayacak şekilde birazcık çırpalım. Bu aşamada mikser de kullanabilirsiniz. Elinizde çırpmak istemezseniz çok daha pratik olabilir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve sevdiklerinizle sosyal medyanızda paylaşmayı lütfen unutmayın. İçerisine bir şişe maden suyu ekliyorum. Öğrenmesini istediğiniz sevdiklerinizle mutlaka paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Bu kolay ve pratik tarifi herkes öğrensin ve yapsın, denesin. Mutlaka aklının bir köşesinde kalsın bu tarif. Çünkü tam bir kurtarıcı. Toplamda 4 adet yufka kullanacağız arkadaşlarım. Yufkalarımı getirdim. Katlarını ayırdım. Sosum hazır, iç harcım hazır. Yufkamı da tezgaha serdim. Şimdi iç harcımdan her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Çok fazla iç harcı koyarsanız, özellikle patates veya kıymalı harç yaparsanız büzdürmek biraz daha zor olabilir. Böyle peynir olduğu zaman pile haline getirmek yufkayı çok daha kolay oluyor gördüğünüz gibi. Yağlı kağıt serdiğim borcama hemen hazırlamış olduğum ilk yufkamı pile haline getirdim. Tam ortasından kestim. Borcamama aldım arkadaşlar. Bunu fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. Fırın tepsisinde yaparsanız eğer 6 adet yufka kullanmanız gerekecektir. Çünkü fırın tepsisinin ölçüsü, ebatları daha büyük olduğu için 6 tane yufkayı çok rahat bir şekilde sığdırırsınız. Borcama sığmayacaktır 6 tane yufka. Gördüğünüz şekilde biraz önden ileriye ittiriyorum. Biraz arkadan öne doğru getiriyorum ve güzel bir şekilde pile haline dönüştürüyorum. Burada da borcamda da arkadaşlar yerleştirirken ne yapıyorum biliyor musunuz? Ters yönde yerleştiriyorum. Ortadan bölüyorum ya, pile haline getiriyorum. Ortadan bölüyorum ya.
Aynı böldüğüm şekilde getirmiyorum. Oraya dikkat edin lütfen yerleştirirken. Aynı zamanda yufkamın eğer böyle tam bir yuvarlak değilse, oval halindeyse onu da yan çeviriyorum. Uzun kısmı böyle pile haline gelsin istiyorum. Ortadan böldüğümüzde uzun bir şekilde olsun istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi ortadan böldüm. Şimdi onu alıyorum. Bakın şimdi. Ortadan kestiğim kısım sol tarafa, diğeri de sağ tarafa gelmiş oluyor. Yufkanın kenar kısımları kenarlarda kalıyor yani arkadaşlarım. Oraya lütfen dikkat edin. Son yufkamı da serdim. Bu arada hemen sorayım, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi ülkelerden, hangi şehirlerden izliyorsunuz? Ben sizlerin evine Samsun'dan misafir oluyorum. Aslen Orduluyuz ama Samsun'da yaşıyoruz. Sizler benim evime, mutfağıma nerelerden misafir oluyorsunuz? Öğrenmek istiyorum. Kalan iç harcımı da gördüğünüz gibi yufkaların üzerine gezdiriyorum ve kaşık yardımıyla aralarına girmesine yardımcı oluyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmında nerelerden izlediğinizi yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hazırlayıp beklettiğimiz sosumuzu da üzerine her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Eğer her yerine gelmezse tedirgin olmayın. Zaten fırında pişerken çok güzel kabarıyor ve çok güzel bir şekilde yumuşuyor. Siz yine elinizden geldiğince her yerine dökmeye çalışın. Kenarlarda, köşelerde kalırsa çok dert etmeyin. Pişen böreğimi fırından çıkardım. 180 dereceli fırında alt üst ayarda güzel bir şekilde pişirdim arkadaşlar. Şöyle kenardan bir göstereyim. Yağlı kağıt kullanmak da çok mantıklı ve güzel oldu arkadaşlarım. Çünkü böreği dilimlemek de çok rahat oldu. Şöyle kesme tahtama alıyorum böreği. Kenarlarından açıyorum. Bu yöntemi ilk kez yaptım. Borcamda ilk kez yaptım. Önceden yağlı kağıt sermiyordum. Gerçekten çok pratik oldu. Kesmesi, servis etmesi çok rahat oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yapacaksanız 4 tane yufka kullanın ama fırın tepsisinde yapacaksanız mutlaka 6 tane yufka kullanın. Gelecek olan misafir sayınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Gerekli olan bütün malzemeleri açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma destek olmayı unutmayın. Güzel bir şekilde böreğimizi dilimledik. Şimdi içerisini göstereceğim. Doku testine geçiyoruz artık. Şimdiye kadar ne zaman yaptıysam her seferinde çok beğenildi. Biz de ailece çok seviyoruz. Sizler de mutlaka yapın, deneyin arkadaşlarım. Yorumlar kısmına da sonucu nasıl bulduğunuzu lütfen yazmayı unutmayın. Çünkü birçok arkadaşım yorumlarda nasıl olduğunu merak edip bakıyor ve fikir edinmek istiyor. Çok sıcakta tutamadım az önce. Gördüğünüz gibi sanki böyle rulo börek yapmış gibi oluyor arkadaşlar ama rulo börek yapmaktan çok daha kolay, çok daha pratik. Yapacak olan bütün arkadaşlarıma şimdiden afiyet şifa olsun. Mutlaka bir kenarda bu tarifi bekletin derim arkadaşlarım. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Buraya kadar geldiğiniz için, tarifime vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım. Hoşça kalın.